Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel, lezzetli, sağlıklı ve pratik bir tarifle karşınızdayım. Yazla özdeşleşmiş olmuş olan bazı sebzeler ve yemekler var arkadaşlar. İşte bu da bunlardan bir tanesi. En azından ben yaz deyince aklıma hemen yoğurtlu semizotu salatası ya da semizotu yemeğe geliyor. Semizotuyla yapılan daha birçok da tarif var ayrıca. İşte şimdi bugün onlardan birkaçını yapacağım. Önce yoğurtlu semizotu salatası yapacağım. Ardından da ayıklamış olduğum kalmış olan semizotlarından da çok kolay 5 dakikada şipşak bir yemek hazırlayacağım. Lafı fazla uzatmayalım. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi arkadaşlar semizotlarımı güzelce ayıkladım. Henüz çok körpe yeni çıktığı için, yeni zamanı olduğu için yapraklar tabii biraz küçük. Aslında semizotu, yoğurtlu semizotu salatası iri yaprakla daha güzel olur. Semizotlarımı ayıkladım. Gördüğünüz gibi bu sapları kaldı. Bunları da çok güzel hepsini sirkeli suda beklettim. 3-4 su yıkadım. Bütün topraklarından arındırdıktan sonra şimdi artık hem yemeğimizi hem de salatamızı yapabiliriz. Önce bunları size bir göstermek istedim. Semizotlarımın yapılışı çok kolay. Hemen çok da çabuk ama bir iki püf noktası var. Nedir o püf noktası? Semizotlarımı yıkadım. Yıkadıktan sonra da iyice süzdüm ve kurumasını sağladım. Islak olarak yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz semizotu çok çabuk yumuşar, yosun haline gelir. Öyle olmaması için yıkadıktan sonra kurutuyoruz ve beklemeden hemen hazırlıyoruz. Bu kadar semizotuma bir 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyorum. Hemen kenarda 2 diş sarımsağım var. Onu ilave ediyorum. Sarımsaksız semizotu salatası asla güzel olmaz arkadaşlar. Hemen çok azıcık hem sarımsak koyduğumuz için hem yoğurt olduğu için şöyle çay kaşığımın ucuyla da tuzumu ilave ediyorum. Tabii ki benim yoğurdum süzme yoğurt, çok sert. Dolayısıyla zor karışıyor. Bir yemek kaşığı ben buna zeytinyağı da ilave ediyorum. Ve 2 kaşıkla karıştıracağım güzelce. Çok lezzetli. Her an, her zaman yiyebilirim. O kadar sevdiğim, çok beğendiğim, aynı zamanda da meze olarak da yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Bakın yapılışı da bu kadar kolay. Benim ilk kanalımı açtığım zaman hazırlamış olduğum başka bir semizotu salatam da var. Onu da ilk videolarımda bulabilirsiniz. Orada biraz daha farklı. İçine bir iki bir şey daha ilave ediyorum. Daha da böyle sağlığa takviye ediyorum orada ve lezzeti de. O da bu kadar basit olan sadece süzme yoğurtlu, sarımsaklı ve biraz zeytinyağlı. Şimdi ben bunu servis tabağıma alacağım. Asıl önemli olan yemeğimize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik yemeğimizi yapmaya. Gördüğünüz gibi hep bunlar sap. Bunları ben elimle biraz ufaltarak tenceremin içine alıyorum. Rahmetli annemden öğrendiğim yöntem bu arkadaşlar. Biz semizotu salatası çok sevdiğimiz için çok yapardı. Ama kıyamazdı, bu saplarını asla atmazdı ziyan olmasın, çok şifalı diye. Ve mutlaka küçük bir tencerede de bu saplarla, artan saplarla yaptığı yemeği pişirirdik, bayılırdık. Gerçekten şifa kaynağı, çok lezzetli. Doğa çöp üretmez arkadaşlar. Bunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Her şeyin mutlaka bir faydası vardır. Şimdi bütün semizotlarının saplarını elimle, vitamini gitmesin diye bıçakla yedirmek istemiyorum. Kopara kopara hepsini bitireceğim. Evet, semizotlarımı gördüğünüz gibi ufalttım ellerimle. Minik yaprakları da var. Nefis bir yemek olacak, ziyan olmayacak. Şimdi bir orta boy soğanı da yemeklik olarak kesiyorum. Erik gibi böyle buruk, ekşi
çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı. Eğer şimdiye kadar semizotunu yemediyseniz, hatta semizotu yeseniz bile saplarını yemediyseniz bir kere hatırım için denemenizi rica ediyorum. Güvenin bana, çok sağlıklı, çok lezzetli. Özellikle ekşi yemekleri sevenler bayılacaklar. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Hemen soğanımı doğrayacağım. Ufak bir soğan, çünkü bir demet semizotum vardı. Çok fazla malzememiz olmadığı için bir ufak soğanım yeterli. Pişmesi de kolay oluyor. Çabuk pişer. Şimdi bu doğradığım soğanlarımı da güzelce tencereme koyuyorum yemeğimin üzerine. Eski annelerimizin, ninelerimizin usulü çiğden, kavurmadan. Bir adet de domatesim var. Onu da şöyle ufaltıyorum. Küp küp kesiyorum. Doğrama işlemim de sadece bu kadar. Şipşak hemen 2 dakikada görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yemeğimiz hazır olmuş. Hem de bu ekonomik zorluklarda, bu sıkıntılarda, yokluklarda her şeyi de değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi domatesimi de soğanlarımın üzerine aldıktan sonra tenceremi göstereceğim ve ocağıma koyacağım. Evet, görüyorsunuz. Bu kadar basit, şipşak hemen. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Böyle 1,5 yemek kaşığı pirincim var. Onu ilave ediyorum. Çünkü çok değil. Malzemenize göre. Hemen tuzumu da azıcık koyuyorum. Zevke bağlı. Su koymuyorum arkadaşlar. Ocağımıza geçiyoruz. O tarafta devam edelim. Evet arkadaşlar, ocağımın yanına geçtim. Yemeğimi ocağıma koydum. Kapağımı kapatıyorum. Başındayım ama. Fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 10 dakika, 15 dakikada yemeğim hazır olacak. Pirinçlerin pişmiş olması önemli olan. Çünkü semizotu çok çabuk pişer. Bakın arkadaşlar, hiç su koymadım. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor şu anda. Hem soğanı hem semizotunun sapları hem de domates sulandığı için suya hiç gerek yok. Şöyle 1-2 hemen hafiften karıştıralım. Kendi sulanıyor. İyice birbirine girmiş oldu. Birazdan altını kısıyorum. Dediğim gibi pirinçlerim yumuşayana kadar. Nefis koktu. Evet, geldik finale arkadaşlar. Salatamı güzel böyle bir kabıma aldım. Üzerine çok hafif de zeytinyağı damlattım. Bakar mısınız? Şiir gibi 5 dakikada sağlık bombası ve lezzet bombası. Çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz evinizde. Ama bunu yaptıktan sonra da artan saplarını finalde de böyle muhteşem, lezzetli, güzel, bol ekşili bir yemek olarak da bitirirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikaya yakın, 17-18 dakika, o da tamamen pirinçlerimin kabarması, pişmesiyle alakalı. Çok hemen çabuk pratik pişti. Size söyleyebilirim, o ekşi erik tadı beni benden alıyor, o sapların lezzeti. Denemenizi bütün kalbimle arzu ediyorum arkadaşlar. Güvenin bana ve deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizin ellerinize sağlık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki güzel, sağlıklı, lezzetli tarifimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.